Bismillahirrahmanirrahim. Yatsı namazına ol hazır, hazırları sever kadir. Vakit seher vaktine erişmiş, Konya şehri sükuta varmış idi. O acayip, o gecesi gündüze dönmüş çırağlı yollardan süzülen iki karaltı, karanlıkta bir burç gibi duran Karatay Medresesi'nin hizasına eriştiler. Duvarlar taş idi, dilsiz idi, lakin heybetliydi. Yoldaşlardan Müphem adıyla maruf olanı, belindeki o kuşaktan o ağır, o pas tutmuş demir anahtarı çıkardı. Anahtar asırlık kilidin içinde gıcırtıyla döndü. Kapı aralandı. Dışarıda son bir kez o gelecek devrin bitimsiz gulgulesi, içeride ise sadece yelin ve taşın pıçıltısı. İçeriye ayak bastılar ve kapı artlarından ürtürdü. Avlunun ortasında yıldızların zayıf ziyası altında tek bir çerağın şulesinde hoca intizar etmekteydi. Ne bir kelam etti ne de bir sitem. Yalnızca o derin, o her şeyi sezen nazarı ile nice asırlık bir seferden dönen iki talebesine baktı. Çehrelerindeki o acayip zamanın yorgunluğunu, ruhlarındaki o enkazın isini sezdi. Yakin ile Müphem başları eğik, hocalarının önünde durdular. Sanki gördükleri onca şehir, bildikleri onca Ademoğlu, çektikleri onca cefa, bu hayatın sükunetinde bir anlığına hiç vaki olmamış idi. Hoca o kadim sükûtunu bozdu. Sesi sanki bir kuyunun dibinden gelirdi. Derin idi, sakin idi. Söyleyin hele oğullarım, zamanın pazarından ne ile döndünüz? Bizim burada yitirdiğimiz neyi buldunuz? Ve onların mücadele edip de kazandığı neyi gördünüz? Evvela Yakin başını kaldırdı. O kalbiyle arayan idi. Gözleri asr-ı saadetin imanıyla asrın oğlunun enkazını bir arada görmenin gamıyla doluydu. Ben dedi, havası titredi. Bizim ar dediğimiz o hissin yokluğunu, yerinde biten kayıtsızlığı buldum. Birbirlerinden, kendilerinden, hatta Yaradan'dan dahi ar etmezlerdi hocam. Ve onların kazandığı o koca, o parlak, o her şeyi yutan boşluğu gördüm. Anladım ki kalbin en büyük kazancı ancak enkazın altından filizlenen o sarsılmaz iman imiş. Ardından Müphem söyledi. O aklıyla tartan idi. Avazı artık o eski kibrinden arınmış, kendi hududunu bilmenin o vakur sükunetiyle doluydu. Ben dedi, bizim yitmesinden korktuğumuz itimadın yerine herkesin birbirine suizan ettiğini buldum. Ne kelama itimatları kalmış idi ne sükuta. Her işi kağıda mühre bağlamışlardı. Ve onların kazandığı o sürati gördüm. Her yere yetişip hiçbir yere varamamanın o nefes kesen süratini. Anladım ki akıl her şeyi çözebilirmiş ama kendi hapishanesinin kapısını tek başına açamazmış. Hoca tebessüm etti. Ama bu bir şadlık tebessümü değildi. Bir tabibin marazın teşhisini doğrulayan o yorgun tebessümüydü. Demek ki dedi, o cevheri yitirmişler ve yerine ağulu bir kabuk koymuşlar. Neyse, biriniz inanmak için bilmenin yetmediğini öğrenmiş, diğeriniz de bilmek için inanmanın lazım geldiğini. Terazi dengeyi bulmuş. Bu ilim artık size bir nimettir. Ama aynı zamanda en ağır külfettir. Zira artık gördünüz ve gören bilmekle mükelleftir. Şimdi varın uyuyun dedi hoca. Sabah ola bu marifetle ne edeceğimizi danışırız. İki yoldaş hücrelerine vardılar. Yakin son bir kez durup medresenin o açık avlusundan göğe baktı. Bu tüm asırlarda gördükleri o ayın aynısı, yıldızların tıpkısıydı. Lakin ilk kez bu kadar ağır, bu kadar manalı görünürlerdi. Düğüm çözülmüş idi. Lakin asıl vazife şimdi başlardı. Ne yapacaklardı? Bu sual o Selçuklu göğünde cevapsız bir niyaz gibi